İnternet çağı sonrası özellikle Sümer ve Babil efsanelerine büyük ilgi gösterdik. Söz konusu mitolojilere artan eğilimin nedenlerinden biri, dinlerin kökenlerine inmek olsa da, başka bir neden, uzaylı tanrılar teorileridir. Sümer mitolojisindeki yaratılış efsanelerini gerçek kabul edip, insanların bir grup dünya dışı varlık tarafından yaratıldığı veya genlerinin değiştirildiği savında bulunan kimi yazarlar, konuya duyulan ilginin artmasına neden oldular. Antik astronot teorisi olarak da tanımlanan bu alan, büyük ölçüde Zecharia Sitchin'in yaptığı tablet çevirileriyle ve Dünya Günlükleri adlı kitap serisiyle beslenmiştir. Oysa, Sitchin'in tablet çevirileri, Sümer, Akkad, Asur ve Babil dillerinde uzman olan akademisyenlerce hatalı bulunmuş ve bilimsel temelden yoksun olmakla eleştirilmiştir. Sitchin'in çevirilerinin merkezinde, Sümer sonrası Asur ve Babil mitlerinde An olarak anılan, gök tanrısı Anu ile yer tanrıçası Ki'nin soyundan olan ve Anunnaki adı verilen mitolojik tanrılar grubu yer alır. Sitchin'e göre Anunnakiler dünya dışındadırlar ve kendi DNA'larıyla Homo erectus'un DNA'sını birleştirerek insanlığı yaratmışlardır. Bunu yapmalarının amacıysa, insanları, altın ve diğer değerli madenleri çıkarmak için köle olarak kullanmaktır. Peki, çivi yazıları, Anunna yani Anunnakiler ve diğer mitolojik varlıklar hakkında gerçekten ne söylüyor? Sitchin'in yazdıkları doğru ve tutarlı mı? Onlar ve yaptıkları, antik dünyada nasıl tasvir edilmişti? İlk olarak, Anunnaki terimi, Sitchin gibi modernistlerin savladığı şekilde aşağı inenler veya cennetten gelenler gibi anlamlara gelmez. Sitchin'in onca çevirisi gibi, bu da tamamen hatalı ve uydurmadır. Günümüzde bu tür çevirilere dayanan modern yorumlar da, Sitchin'in kendi yayınlarına dayanır. Hemen bu noktada, antik diller konusunda uzman olan onca akademisyenin, Sitchin'in çarpıtılmış sözde çevirileri konusunda uyarıda bulunduğunu tekrar hatırlatmak isterim. Uyduruk çarpıtmaların aksine, Anunnaki, An'ın çocukları, Anu'nun tohumu, soylu kan veya soylu çocuklar anlamlarına gelen ve bir tanrılar grubu için kullanılan terimdir. Söz konusu tanrıların en angınları Enlil, Enki, Ninhursag, Nanna, Utu ve Inannadır. Şimdi, Anunnakiler tarafından yaratıldığımızı savlayan, Sitchin ve takipçilerinin savlarına değinmek istiyorum. Dilimizde güzel bir söz var. Delinin biri kuyuya bir taş atmış, 40 kişi çıkaramamış. Sitchin'in uydurma çeviri ve çarpıtmalarla dolu bizi Anunnakiler yarattı. İçerikli kitapları popüler olup çok satınca, birçok insan onun izinden giderek, Anunnakilerin dünyaya uçan araçlarla, astronot kıyafeti veya benzeri ekipmanlarla gelmiş olan dünya dışı varlıklar olduğunu savlamaktan geri kalmamıştır. Ancak hiçbir Sümer yazınında Anunnakiler hakkında böyle bir betimleme yoktur. Sümer sanatı, Anunnakileri hiçbir zaman dünya dışından gelen tanrılar olarak yansıtmamıştır. Sitchin'in yüzünden birçok kişinin Anunnakilere ait olduklarını sandığı kanatlı disk ve hilaller de aslında Anunnakileri değil, belli başlı güneş ve ay tanrılarını temsil ederler. Anunnakiler gerçek, bizi Anunnakiler yarattı. Dünyaya gelip maden çıkardılar, türevinde videolar çekerek yüz binler izlenirken, insanların akıllarını zehirleyenler utanırlar mı bilmem ama, Sitchin, altın madenciliği konusundaki bu popüler teorisini desteklemek için, hiçbir Sümer yazınından alıntı sunmamıştır. Kısaca tekrar etmekte fayda görüyorum. Adam sizlere, Anunnakiler dünyaya gelip altın ve kimi madenleri çıkardılar diyor ama hiçbir kaynak sunamıyor. Çünkü öyle bir Sümer yazını yok. Yine de aranızdan kimileri, olmayan şeylere, sırf kulağına çekici geldi diye, hiç sorgulayıp araştırmadan, doğrudan inanıyor. Oxford Üniversitesi'nden onca akademisyenin bir araya gelip, Sümer yazınlarını yükledikleri, Sümer yazınlarının elektronik korpusu adlı projeyi ziyaret edip, içinde sözcük aramaları yapın. Antik tanrıların altın çıkarmakla uğraştıkları gibi bir zırvanın yer almadığını kolaylıkla görürsünüz. Sitchin'in başka bir çarpıtması, 12. Gezegen adlı kitabında yer alır. Tanrı Ea,
yani Enki'yi yücelten ünvanlardan biri olan ve bilgeliğin efendisi anlamına gelen Bel-Nimiki'nin madenciliğin efendisi olarak çevrilmesi gerektiğini savlamıştır. Ancak böyle bir çeviri için hiçbir gerekçe yok. Çünkü hiçbir Sümer yazını Enki'yi altın madeniyle ilişkilendirmiyor. Gerçekte yazınlarda Enki'nin öne çıktığı yön bilgidir ve bu yüzden bilgelikle ilişkilendirilir. Yani Sitchin her zamanki gibi işine gelen sözcüklere, aklındaki kurguya uyacak anlamları istediği gibi veriyor. Nasılsa antik diller alanındaki uzmanlar dışında hiç kimse, eğer araştırmazsa, adamın çarpıtıp çarpıtmadığını bilmeyecek. Ayrıca Sümer yazınları, Adamah yani insanlığın, tanrılara yardımcı olmak amacıyla yaratıldıkları anlatılır. Çünkü küçük tanrılar olan sığır tanrı Lahar ve tahıl tanrıça Aşnan sarhoş olunca, tanrılara yiyecek ve giyecek sağlamayı bırakırlar. Böylece çözüm olarak insana nefes verilir, yani insan yaratılır. Sonrasında insanlar üreyip çoğalınca, gürültüleri, tanrıları, özellikle de Allah'a denk düşen Enlil'i rahatsız eder. Böylece Enlil, hepsini yok etmek için bir tufan gönderir. Bilge Tanrı Enki hemen gizlice gider, Sippar şehrinin dindar kralı Ziusudra'yı uyarıp bir gemi yapmasını ve hayvanları da gemiye bindirip hazırlanmasını söyler. Gelin görün ki, hiçbir tablette insanların altın çıkarmak için köle olarak çalıştırıldığı yazmaz. Yine, hiçbir yazın, Anunnaki'nin dünyaya gelip, ilkel insan üzerinde DNA çalışmaları yaptığından söz etmez. Hepsi Sitchin'in uydurmasıdır. Uydurmaları bunlarla sınırlı kalmadı. Sitchin'e göre, Anunnakilerin dünyadan altın çıkarmalarının nedeni, Plüton'un ötesinde yer alan Nibiru gezegenini kurtarmaktı. Söylediğine göre, söz konusu gezegen, Güneş sistemimizden yalnızca her 3600 yılda bir geçiyordu. Tevrat ve Antik Sami dilleri doktorası olan uzmanlar ve saygın bir Alman astrolog olup, 1935'te Atatürk'ün isteğiyle ülkemize gelip, Ankara Üniversitesi'ne katkıda bulunmuş olan Benno Landsberger gibi birçok uzman isim, tüm çivi yazılarında Nibiru sözcüğünün nasıl geçtiğini incelediler. Araştırmaları, sözcüğün 4 farklı konuyla ilişkili olarak kullanıldığını ortaya koydu. Bunlar, Jüpiter ve Merkür gezegenleri, Tanrı Marduk ve tanımsız bir yıldızdı. Yani, Nibiru kimi zaman bir yıldız, kimi zaman bir gezegen olarak tanımlanmıştı. Gezegen olarak kullanımları çoğunlukla Jüpiter Marduk içindi ve yalnızca bir kez Merkür için kullanılmıştı. Analiz sonrası ortaya çıkan kaçınılmaz gerçek şuydu. Hiçbir Sümer yazınında Nibiru asla ama asla Plüton'un ötesinde yer alan bir gezegen olarak tanımlanmamıştı. Kimi yazınlarda Nibiru sabit bir yıldız olarak tanımlanırken, kimi zaman konum değiştirip gökyüzünden geçtiği söyleniyordu. Sümer kayıtlarının gösterdiğine göre, Sümerliler yalnızca 5 gezegen biliyorlardı. Güneş ve Ay'ı da gezegen olarak kabul ettikleri için toplam sayı 7 oluyordu. Sitchin'in savladığı gibi, Güneş sistemi hakkında derin ve kusursuz bilgiye sahip değillerdi. Babil'de de durum aynıydı. Bunun örneklerinden biri, Sümerlerden miras kalan gözlem bilgileriyle M.Ö. 1000 dolaylarında derlenmiş olan ve Sümer-Babil gökbiliminin durumunu yansıtan Mul-Apin tabletleridir. Söz konusu 2 tablette 7 gezegen olarak kabul edilen Venüs, Jüpiter, Mars, Satürn, Merkür, Güneş ve Ay'ın yörüngeleri kaydedilmiş, sayısı kimi zaman 36, kimi zamansa 66 olarak kabul edilen yıldızlar kaydedilmiştir. Hiçbirinde başka bir gezegen yoktur. Ayrıca hiçbir Sümer yazınında Anunnakilerin Nibiru gezegeninde yaşadığı veya buranın yaşanabilir bir gezegen olduğu belirtilmez. Bunlar da Sitchin'in uydurmalarıdır. Başka bir önemli nokta, Sümer yazınlarında Nibiru'nun her yıl gözlemlenmiş olmasıdır. Yani Sitchin'in 3600 yılda bir göründüğü yönündeki savı da tamamen çöptür. Sitchin, Anunnaki dinini yaratırken bunlarla yetinmedi. Yine, 12. Gezegen adlı kitabında VA 243 kodlu Sümer silindir kabartmasını
Sümerlilerin dünya dışı bir yerden güneş sistemi konusunda bilgi edindiklerinin kanıtı olarak öne sürdü. Böylece bu tablet Sitchin'in teorilerini savunanlar arasında oldukça ünlendi. Peki Sitchin'in savının dayanağı neydi? Kabartmanın sol üst köşesindeki sembolik görüntüyü yorumlayarak, bunun Güneş ve çevresindeki 11 gezegeni temsil ettiği sonucuna varmıştı. Ancak, antik Sami dilleri konusunda uzman olan Michael Steven Heiser'ın da belirttiği gibi, Sümer sanatında 6, 7 veya 8 uçlu gök cismi çizimleri, her zaman bizim Güneş sistemimizde bulunan ve Güneş'ten bağımsız olan yıldızları temsil etmekte kullanılmıştı. Zaten Sümerler, Güneş'i veya Güneş tanrıları olan Utu veya Şamaş'ı, kolları arasından veya bir çemberin merkezinden dalgalar şeklinde yayılan güneş ışınlarıyla temsil ediyorlardı. Sonraları, Babilliler tarafından kanatlı bir güneş diskiyle de temsil edilir oldu. Söz konusu mühürde bu sembollerin hiçbiri yok. Yani ortadaki gök cismi aslında güneş değil, başka bir yıldızdır. Çünkü Sümer-Babil sanatını yansıtan yüzlerce tablet ve silindir mühürlerinde yer alan güneş sembolleriyle uyumsuzdur. Sümer ve Mezopotamyalılar, güneş ve yıldızları yan yana ve birbirlerinden farklı olacak şekilde temsil etmiş ve her bir sembolü güneş tanrısı ve diğer tanrılara atfetmişlerdir. Sitchin'in savını destekleyen hiçbir kanıt yoktur. Bunu arkeolojik kanıtlara bakarak kolaylıkla görebiliriz. Birkaç örneğe bakalım. Yıldız, güneş. Ay, yıldız, güneş. Güneşle yıldız temsilleri arasındaki farka dikkat edin. Güneşte ışın dalgaları var, yıldızda yok. Yıldız, ay, güneş. Nazım Arut'taş dikili taşına bakın. Tepede yıldız, altında ay ve güneş. Son olarak Şamaş tabletine bakalım. Ön planda etrafına ışınlar saçan güneş temsili var. Bu görsellerin Mezopotamya'da güneş, yıldız ve ay arasındaki farkı açıkça gösterdiğini ve yeterli olduklarını düşünüyorum. Dileyen daha fazlasını arayıp bulabilir. Bunlar, Sitchin'in hikayesine uyacak şekilde her şeyi eğip büktüğünün, antik yakın doğu sanatındaki yıldız çizimini çarpıtarak onu güneş ilan ettiğinin kanıtıdır. Yazdığı Anunnaki hikayeleri için işine gelen hiçbir çarpıtma ve uydurmadan kaçınmadı. Sitchin başka çarpıtma ve zorlamalı yorumlarda da bulundu elbet. Örneğin, insanları Anunnakilerin yarattığı konusundaki hikayesini desteklemek amacıyla, Tevrat'ın yaratılış kitabındaki Elohim'in çoğul olduğunu ve dolayısıyla insanların tek bir tanrı değil de Anunnakiler tarafından yaratıldığını, ilgili bölümlerin bu şekilde okunması gerektiğini savladı. Fakat bir sorun var. Belli ki kendisi, İbranice dil bilgisini dikkate almaya, araştırmaya hiç gerek duymamış. Çünkü Elohim sözcüğü her zaman çoğul olarak tanrılar anlamına gelmez. Sözcüğün anlamına dil bilgisi ve bağlamsal ipuçlarıyla bakmak gerekir. Elohim sözcüğü yazının içeriğine göre tekil de olabilir çoğulda. Tekil olarak geçtiği yerlerden örneklere bakalım. Başlangıçta Tanrı göğü ve yeri yarattı. Burada Elohim sözcüğü tekildir. Çünkü yaratmak anlamındaki bara fiili maskülen tekildir. Tanrı, kendi suretimizde kendimize benzer insan yaratalım dedi. Denizdeki balıklara, gökteki kuşlara, evcil hayvanlara, sürüngenlere, yeryüzünün tümüne egemen olsun. Elohim burada da tekil bağlamdadır. Çünkü dedi ki anlamındaki yomer sözcüğü tekildir. Tanrı insanı kendi suretinde yarattı, onu Tanrı'nın suretinde yarattı. Onları erkek ve dişi olarak yarattı. Elohim bu ayette de yine tekil bağlamdadır. Çünkü yarattı anlamındaki vayyibra ve bara fiilleri tekildirler. Yine kimi yerlerde tekil olarak kullanıldığı kolaylıkla görülebilir. Diğer yandan, elbette çoğul olarak kullanıldığı yerler de var. Benzer şekilde, Akad yazınlarında tanrılar anlamındaki çoğul ilanu sözcüğü, aynı zamanda tek bir tanrıdan söz ederken de kullanılmıştır. Tekil kullanımlar varken, sanki her zaman çoğulmuş gibi ele alıp, sözcüğü Anunnakiler hikayesi için kullanışlı bir yere çekmek, doğru bir hareket değildir. Sitchin'in başka bir çarpıtması, dini yazınlarda
insan kadınlarıyla ilişkiye giren meleklerin dev çocukları olarak anlatılan Nefilim sözcüğünün anlamı hakkındadır. Nefilim sözcüğünün, İbranice'de düşmek anlamına gelen nafal sözcüğünden geldiğini varsayar. Bununla kalmayıp, sözcüğü, antik astronot ve Anunnaki konusundaki hikayeleriyle uyumlu hale getirebilmek için, anlamını biraz zorlayarak aşağı inmek diye çevirir. Daha sonra, bir adım daha ileri giderek, yukarıdan inmek anlamına geldiğini söyler. Halbuki, ne Tevrat'ta, ne de Nefilimlerden detaylıca söz eden Hanok kitabında, Nefilimlerin gökten düştüğü veya yukarıdan indiği yazmaz. Nefilimlerin babaları olan melekler, dünyaya inip, insan kadınlarından çocuklar yaparlar. İşte bu dev çocuklar Nefilimlerdir. Bir yerden düşmemiş, dünyada doğmuşlardır. Dolayısıyla, eğer Nefilim sözcüğünün kökeni düşmek anlamındaki nafaldan geliyorsa bile, sözcük en fazla, onların kötü varlıklar olduklarını vurgulamak için ruhen düşmüş anlamı taşıyabilir. Çünkü dünyada doğan bu dev ırk oldukça kötü ve vahşidir. Öyle ki insan ırkını paramparça edip yemeye başlarlar. Sitçinin başka bir savı, Akatça Şamu, İbranice Şem, Sümerce Mu ve Me sözcüklerinin uçan araçlarla ve uzay yolculuğuyla ilgili olduğudur. Hatta Babil Kulesi'nin aslında roket benzeri bir uçan araç olduğunu öne sürer ve Sümerce Mu'yu oval tepeli, konik nesne veya dik yükselen şey olarak tanımlar. Oysa keşfedilen binlerce çivi yazısı tablette yer alan sözcüklerin anlamları, antik diller konusunda uzman olan birçok akademisyen tarafından derlenmiş, hatta kimileri bir akademik topluluk tarafından sözlük haline bile getirilmiştir. Bunlara göz attığınızda elde edeceğiniz tek sonuç, Sitçinin, uçan araç veya uçan daire diye yaptığı her çevirisinin zırva olduğu ve yalnızca amacına hizmet ettiğidir. Sitçinin, Akadca Şamu sözcüğünün, Sümerce Şumu, yani mu olan anlamına gelen bir sözcükten türediği savı tamamen yalandır. Çünkü Sümerce'de Şumu diye bir sözcük yoktur. Söz konusu zamirdeki şu ekini de kendi uydurmuştur. Akadca Şamu, mu olan anlamına gelmediği gibi, Şamamu ve Şamau sözcükleri gök veya göğün bir bölümüyle ilgili olduklarından, onlara çok benzeyen Şamu'nun gökyüzüyle ilgili bir sözcük olduğu açıktır. Akadca Şumu ise, İbranice Şem sözcüğü gibi isim veya şöhret anlamlarına gelir. Yani, Sitchin, kitaplarında roket araçlarından söz ederken tamamen sallıyor. Hatta Sitchin'in roket gemisi saçmalığını anlayabilmek için antik diller konusunda uzman olmaya bile gerek yok. Bakın mesela, aslında roket yapılışı anlatılıyor dediği Yaratılış kitabının 11. babında ne yazıyor? Ve bütün dünya tek bir dile ve tek bir konuşma tarzına sahipti. Doğudan göç ederken Babil diyarında bir ova buldular ve oraya yerleştiler. Birbirlerine, "Haydi, tuğla yapalım ve onları iyice pişirelim," dediler. Ve taş yerine tuğla, harç yerine zift kullandılar. Sonra, "Kendimize bir kent kuralım," dediler. "Göklere erişecek bir kule dikip ün salalım. Böylece yeryüzüne dağılmayız." Ve Rab, insanların inşa ettiği şehir ve kuleyi görmek için aşağı indi. Rab dedi ki, "İşte, bunlar tek bir halk ve tek bir dile sahipler ve yapmaya başladıkları şey bu. Şimdi, yapmak istedikleri hiçbir şey onlara engellenmeyecek. Haydi, aşağı inelim ve dillerini karıştıralım ki birbirlerini anlamasınlar." Böylece Rab, onları oradan yeryüzünün dört bir yanına dağıttı ve şehri inşa etmeyi bıraktılar. Bu nedenle oranın adı Babil olarak anıldı. Çünkü Rab, orada bütün dünyanın dilini karıştırdı ve insanları oradan yeryüzünün dört bir yanına dağıttı. Kolayca anlayabileceğiniz gibi, insanlar Sitchin'in saçmaladığı gibi bir şem değil, bir şehir ve kule inşa ediyorlar. Yine kolayca anlayabileceğiniz gibi, şem sözcüğünün roket aracıyla veya uzay gemisiyle en ufak alakası yoktur ve şöhret, ün anlamlarına gelir. Hikayedeki insanlar da zaten şehir kurup Babil Kulesi inşa etmeye başlayınca, şem yani ün salarız deyip böbürleniyorlar. Akadca Şumu da budur işte, ün, şöhret.
İnşa ettikleri şey de bu değil zaten. Migdal, yani kule inşa ediyorlar. Sitchin, Şem sözcüğünü roket yapmak için zorluyor ama asıl inşa edilen şeyin migdal, yani kule olduğunu görmek istemiyor sanırım. Daha komik olan kısma gelelim. Hani buradaki Babil Kulesi aslında bir uzay aracıymış ya. Tevrat'ta kulenin tuğla ve ziften yapıldığı anlatılıyor. Akıl var, mantık var, hangi roket gemisi veya uzay aracı tuğla ve ziften yapılır? Sitchin, bizi Anunnakiler yarattı hikayesi oluşturabilmek için böyle tutarsız, dayanaksız, yalan ve saçmalık dolu şeyleri uyduruyor tamam da, siz neden hiç sorgulamadan, araştırmadan peşine takılıyorsunuz? Denizde kum, Sitchin veya Erik von Däniken gibilerde çarpıtma ve yalan bitmez. Örneğin, Inanna'nın düşüşü olarak bilinen yazıtta, Inanna'nın başına bir astronot kaskı taktığından bahsedildiğini bile savlamıştır. Söz konusu yazıt şöyledir. Inanna sarığını taktı kafasına, bozkırın tacını. Yürek askılarını alnına taktı. Lacivert taşından yapılma ölçüyü kavradı, lacivert taşından yapılma gerdanlığı düzeltti boynunda, göğsünün üzerine gerdi. Gel erkeğim, gel dedi. Göğüslüklerini pala ile sardı, kral üstlüğüyle sardı bedenini. Böylece aşağıdaki dünyaya doğru yola çıktı. Sözcük bilgisini, Sümerce bilip bilmemeyi falan boş verin. Şu yazıyı bütün olarak bir okuyun. Buradaki Şugarra sözcüğü, hiç Sitchin'in savladığı gibi astronot kaskı olabilir mi? Yazı, açık bir şekilde Inanna'nın süslenip püslenmesini anlatmıyor mu? Inanna geri zekalı mı ki, uzay yolculuğuna hazırlanırken başına astronot kaskı taksın ama boynuna boncuklar bağlayıp, kimilerini göğsüne sarkacak şekilde düzenleyerek süslensin ve kraliyet giysisi giysin. Tanrıçanın başında uzay kaskı var da, geri kalan giysisi kumaş ve süslü boncuklardan mı oluşuyor? Ne tür bir geri zekalının astronot kıyafeti uzay kaskı, boyunda süslü kolye ve kraliyet kaftanı olabilir? Altı tophane, üstü şişhane mi? Eğer uzay yolculuğuna hazırlanıyorsa, göğsündeki gerdanlığı düzelttikten sonra neden, "Gel erkeğim, gel," diyor? Evet, yazındaki Şugarra tabii ki bir başlık. Zaten Tanrıça Inanna başında bir başlıkla temsil edilir. Ama hiçbir zaman Sitchin'in saçmaladığı ve amacına uysun diye kitabının 136. sayfasında çizdiği gibi uzay başlığı takarken çizilmemiştir elbet. Diğer yandan, daha da saçma olan şudur. Inanna'nın düşüşü olarak da bilinen Ölüler Diyarına inişi anlatısının uzay yolculuğu ile alakası yoktur. Sevgilisi Dumuzi, yani Temmuz'u bulmak için aşağı dünyaya, yani Ölüler Diyarı olan yer altına yaptığı yolculuğu anlatır. Hazırlanırken, "Gel erkeğim, gel" demesinin nedeni de sevgilisi için duyduğu üzüntü ve özlemi yansıtmaktır. Tabletin devamı, oldukça uzun bir şekilde, Ölüler Diyarına gidip yaşadıklarını, örneğin çırılçıplak soyunmak zorunda kalışını ve tekrar yeryüzüne çıkışını anlatır. Uzay muzay arayın ki bulasınız. Sitchin, temelsiz bir şekilde, Mu sözcüğünü uzay gemisi diye ele aldıktan sonra, Sümerce Me sözcüğünü de yine hikayesine uygun olacak şekilde uzay kıyafeti diye çevirmiştir. Çünkü işine gelen odur. Yüzlerce astrolog ve Sümeroloğun bu saçma savı duyduğunda sinirle karışık gülme krizine girdiğine eminim. Mitoloji meraklısı bir araştırmacı olarak ben bile Me'nin bir ilahi kararname olduğunu biliyorken nasıl olur da Sitchin bunu bilemez? Ya da bilmiyor mu, bilmek mi istemiyor? Antik mitolojilerde birçok tanrı ve tanrıçanın gökyüzünde gemilerle seyahat ettiğine inanılırdı. Yani insanların yerde, tanrı veya tanrıçaların gökte gidebilen gemileri, kayıkları vardı. Sitchin'in Me sözcüğünü uzay kıyafeti diye yorumladığı Sümer efsanesi de Inanna'nın göksel bir gemideki yolculuğunu anlatır. Söz konusu Inanna ve Enki adlı yazıtta kimi efsanelerden farklı olarak Inanna'nın babası Enki'dir ve kızına şöyle der: "Sen Me'yi kaldırdın, sen Me'yi ellerine bağladın, sen Me'yi topladın, sen Me'yi göğsüne taktın. Ey tüm Me'lerin kraliçesi, ey parıldayan ışık, ellerinle 7 Me'yi kavrayan sen."
buradaki M'den uzay giysisi anlamı çıkarmak için kafayı yemiş olmak gerek. Kaldı ki, uzay yolculuğundan söz eden bir içeriğe bile sahip değil. Bu yalanlara inanan biri, eğer zahmet edip İnanna ve Enki efsanesinin tamamını okursa, M'lerin Enki'nin İnanna'ya hediye olarak sunduğu ilahi kararnameler olduğunu kolaylıkla öğrenebilir. İlgili yerleri doğrudan burada okumak isterdim, fakat oldukça uzun. M, herhangi bir konu hakkında ilahi bir kararname olduğu için Sümer yazınlarında birçok M vardır. Bu liste, fahişelik, cinsel ilişki, ölüler dünyasına iniş, sanat, tapınma odası, müzik, sel, çobanlık, krallık diye uzar gider. Şimdi bu M'lerin uzay giysisiyle ne ilgisi var? Özel bir fanteziden söz etmiyorsak, fuhuş veya seksin uzay giysisiyle ne ilgisi olabilir? Benzer şekilde, dünyayı düzenleyen Enki adlı oldukça uzun Sümer yazıtında, Enki'nin birçok M'si yani kararnamesi işlenir. Sözcüğün, uzay giysisi gibi bir şeyle en ufak ilgisi yoktur. Kararname veya kader tabletlerinin göğse bağlanması ise bir Mezopotamya inancıdır. Tanrı veya tanrıçanın güç ve yetkisini gösterme yoludur. Örneğin, Babil efsanesi Enuma Eliş'te Marduk Kingu'yu öldürüp kader tabletlerini ele geçirdikten sonra onları göğsüne bağlar. Böylece evrenin mutlak hakimi olur. Çünkü artık evrenin düzenini ve tanrıların kaderini belirleyecek olan odur. Kökenlerimizin nereye dayandığını araştırmak ve evrendeki yerimizi anlamaya çalışmak elbette önemli ve güzeldir. Ancak Sitchin ve Erich von Däniken ikilisi hatalı, kaynaksız, çarpıtılmış ve kimilerine cezbedici gelen hikayeleriyle normalde bir araştırma alanı olması gereken antik astronot teorisini bir endüstri haline getirip söz konusu teorinin yükselmesine neden oldular. İnsan DNA'sı üzerinde genetik mühendislik, Nibiru'nun düşüşü, uzaylıların gelip insanlığı kurtaracak olması ve uzaylı tanrılar gibi fikirleri yıllardır pazarlanıyor. Oysa, anlattıklarının temeli, burada da bir kısmını gördüğünüz gibi, çarpıtma, yalan ve uydurmalarla dolu olan görüşlerden oluşuyor. Buna rağmen, yarattıkları Anunnaki dini gitgide büyüyor. Şimdi, sapla samanı ayıralım. Çünkü gelecek saçma yorumları tahmin edebiliyorum. Elbette varoluşumuz hakkında bir sürü olasılığı ele alıp, üzerlerinde derin derin düşünebiliriz. Dünyadaki hayatın, çok uzaklardaki bir yaşam formunun etkisiyle başlamış olabileceği olasılığına şans verebilirsiniz. Hatta, büyük patlamayı, gelişmiş bir uzaylı uygarlığının bir tür kozmik mühendisliği olarak görmeye yatkın olabilirsiniz. Her türlü olasılık ve teoriyi düşünmekte özgürsünüz. Fakat, düşünmek başka şey. İnanmak istediğiniz olasılık veya teoriye uysun diye, tüm tarihsel gerçeklik ve bilgilere rağmen, onları eğip bükerek, yalan söyleyerek resmiyet kazandırmaya çalışmak başka şeydir. Böylece, ilk olarak kendinizi, daha sonra, bunları anlattığınız herkesi kandırmış olursunuz. Sonraki çalışmalarımda, Anunnaki'yi, yani Anu'nun soyundan olan tanrıları tek tek anlatacağım. Eğer gerçek bir şeyler öğrenmek istiyorsanız, izleyip faydalanabilirsiniz. Fakat, içinde Sitchin'in yalanlarını içermeyeceği için, ilginizi fazla çekmeyeceğinden eminim. Yalanlar, yüz binler, milyonlar izlenirken, doğruları anlatmaya çalıştığım bu videonun düşük haneli sayılarda kalacak olması, insanın doğruya değil yalana, dürüstlüğe değil kulağına hoş gelene, gerçeğe değil doğaüstü olana yatkın olduğunun kanıtı değilse nedir?